Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son dönemlerde trend olan Oysho model çantayı sizlerle paylaşacağım bugün. Şöyle ekranda görüyorsunuz. Çok güzel, spor bir model. Yapımı oldukça basit. Bütün detaylarını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şöyle çantamıza bir detaylı bakalım. Üzerinde şöyle fıstık modeli var. Çok basit bir model. Yapımı da çok kolay. Alt kısmı bu şekilde tamamen sık iğnelerden oluşan bir taban hazırlayacağız öncelikle. Daha sonra da üzerine bu fıstık modelini yapacağız. Yapımı çok basit. İhtiyacınız olan tek şey kağıt iplik, tığ ve videoyu izlemek. Şöyle bakın, arkası ve önü aynı zaten. Askı detayları da böyle sadece sık iğneden oluşuyor. Görüntü sizi korkutmasın. Yapımı çok basit. Videoyu izleyerek çok tecrübesi olmayanlar bile kolaylıkla yapabilir. Son dönemlerin trendi bir çanta bu. Fakat modeli itibariyle uzun yıllar kullanabilirsiniz. Modası hiç geçmeyecek bir model. Rengi zaten her dönemin modası olan hasır. Şöyle bakın. İçinde göstereyim. Gayet geniş, kullanışlı. Yaz aylarında favoriniz olacaktır eminim. Bütün detaylarını sizlerle paylaştım. Videomuza geçmeden önce kanalıma destek olmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Başlamadan önce şunu da paylaşmak istiyorum. Ölçüleri orijinaliyle birebir oldu. Boyu 44 santim. Şu kısımdan, bakın bu kısımdan başlayıp buraya kadar 44 santim. Eni ise şöyle 34 santim uzunluğunda. Onu da paylaşmış olayım. Tip bu şekildeydi. Fakat bunu örmek gerçekten zor oluyor. O yüzden de bu şekilde saydım. Bu daha kolay oluyor örüm açısından. Bunu yapmanızı tavsiye ederim, bu şekli vermenizi. Eğer direkt bu şekilde satılan olursa onu bulursanız çok daha iyi olur. Çünkü bunu örmek gerçekten çok zor oluyor. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Evet, tığımı da göstereyim şöyle. 3,5 milim tığ kullandım. Hemen tarife başlıyoruz. Zincir çekerek başlayacağız. Kağıt iple örmek biraz zor. Hemen şöyle bir sabitleme yapıyorum. Zinciri çekerken sıkı çekmiyorum. Şöyle aralıklarını ayarlıyorum. Bakın. 1 2 3 4. Bakın aralıkları birbirine yakın. 5 6 7 8 9 ve 10. Bu şekilde toplamda 34 tane zincir çekeceğim. Ama aralıklarımız bu şekilde eşit olsun lütfen. Çok dar yapmayın zincirlerin arasını. Bu sefer örmekte zorlanabilirsiniz. Zincirlerimizi bu şekilde çekiyoruz. Toplamda 34 adet zincirimizi çekelim. Toplam 34 adet zincirimi çektim. Şimdi bakın, zincirimizin normalde görünümü bu şekilde ya. Bunu şöyle çeviriyorum. Bakın şu arkada, şu kısımlarda ilmek çıkarabileceğimiz yerler var. Hemen o kısımlardan ilmek çıkararak sık iğne yapmaya başlıyorum. Bakın, ilkine hemen şu arkadan batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi tekrar bakın, ikincisine şu arkadan batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bütün zincirlerin arkasına batarak sık iğne yapalım. Şöyle bakın, yaptığımız sık iğneleri sayabiliriz. 1 2 3 4 bu şekilde. Arkasını boydan boya sık iğne ile geçiyorum. Hepsine batıyorum. Çok sıkı örmeyin. Böyle kazık gibi bir çanta olmasın. Böyle hazır çantalar çok zaten yumuşak oluyor. Mağazalarda denk geldiyseniz eğer. Biz de yumuşak bir doku elde etmek istediğimiz için çok sert örmüyoruz. Yumuşak örüyoruz. Bir de üzerinden buharlı ütüyle geçeceğim. Ben zaten örgülerde bu ütüyü çok seviyorum. Çok böyle güzel bir hava katıyor. Hazır fabrika işi gibi duruyor. Evet. Bakın bu şekilde örüyorum. Bu arada şöyle bir tesadüf olmuş. Masamın rengiyle ipin rengi aynı. Umarım izlerken size sorun yaratmaz. Evet, bakın bu şekilde sıra sonuna kadar bütün zincirlerin arkasına geçelim. Toplamda sıra sonunda kaç tane bu şekilde sık iğne elde ettiğimizi söyleyeceğim.
Zaten şu an birinci sıradayız. Zincirden sonraki ilk sıradayız. Bu sırada da ilk artırmamızı da yapacağız. Evet, şimdi sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Çok detaylı anlatmak istedim. Hiç tecrübesi olmayanlar bile çok rahatlıkla izleyerek yapsınlar istiyorum. Evet, sıra sonuna kadar her zincirin arkasına bir sık iğne yaptım ve bu şekilde şu an toplamda 33 tane sık iğnem mevcut. 34 tane zincir çekmiştik zaten. Şu dönüş zinciri olduğu için bunu saymıyoruz. Şu görünen kısımlar var ya, bakın şunlar diş bunları sayıyoruz. Toplamda şu an 33 tane zincirim var. Şu an birinci sıramızdayız. Evet, şimdi burada ilk artırmayı yapacağız. Şimdi artırma için bakın bu kısmı bitirdik ya. Diğer tarafa geçilen bir kısım var. Şimdi normalde buraya batıp artırma yaparsak burada bir ayrıklık oluşur. O yüzden de bakın ilk artırma için şu kısma batıyorum bakın. Yani bir önceki ilmeğin dibine batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Şimdi tekrar en son ilmeğin dibine batıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Tekrar bir öncekinin dibine batıyorum ve üçüncü artırmamı yapıyorum. Bu noktada 3 tane artırma yapmış oldum. Şimdi dönüyorum tekrar. Bu kısımda olan toplam 33 tane olan ilmeği örmeye başlıyorum. Hemen başlayalım. Bakın. Şimdi bu kısmı yine sıra sonuna kadar öreceğiz. O zaman birinci sırayı tamamlamış olacağız. Şu an hala birinci sıradayız. Hem yani bütün çevresini ördüğümüz için henüz birinci sırayı bitirmedik. Şunları da batıyorum bakın. Yani karşı tarafı örüyoruz. Zincirin karşı tarafını örüyoruz. Şimdi bu tarafı örüyorum. Toplam şöyle saydığımız zaman kaç ilmek olmuş onu da hemen sizinle paylaşacağım. Bir de artırmaları sağlı sollu yapıyoruz. Şu an buradan artırmalarımızı yaptık. 3 adet artırma yaptık ya. Aynı artırmayı burada da yapacağız. Burada da sıra sonunda yine artırma yapacağız. Yani artırmalarımız sadece köşelerden olacak. Ortaları sadece düz öreceğiz. Yani patik tabanı gibi düşünün. Daha önce patik yapanlar da anlayacaktır. Bebek patiği falan da olabilir. Amigurumi bebek patikleri bile aynı mantıkla örülüyor. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda yine artırmalarım olacak ve birinci sırayı tamamlamış olacağız. Bu arada kağıt iplerin örümü biraz zor. Özellikle böyle sık iğne yaparken biraz zorlanabilirsiniz. Bu normal. Size özgü bir şey değil yani. Ben orijinal rengine benzetmeye çalıştım. O yüzden bu rengi aldım. Orijinal renginde 2 renk daha var. Yeşil de güzel aslında. O renkte yapabilirsiniz. Ama ben böyle hasır rengini daha çok sevdiğim için bunu almayı tercih ettim. Diğer renkleri de tercih edebilirsiniz. Çok güzel bir çanta. Spor bir modeli var. Bir de içerisinde astar falan fermuar detayları yok ya. Direkt örüp kullanacaksın. O yönden de bana çok mantıklı geldi. Ben fermuar, astar falan o tarz şeylerle pek uğraşmayı sevmiyorum. Zaten kendiniz yapamıyorsanız terziye verseniz de yani 50-100 liradan aşağı yapmaz. Evet, geldim sıra sonuna. Bakın. Şimdi bu sağ tarafta yaptığımız artırmanın aynısını sol tarafta yapacağız. Hemen başlıyorum. Bir önceki bakın ilmeğin şöyle dibine batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. En sonki ilmeğe batıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Yine bir önceki ilmeğin şöyle dibine batıyorum. Ve üçüncü artırmamı yapıyorum. Toplamda 3 tane artırma yapmış oldum. Şimdi hemen sayıyorum. Toplam kaç ilmeğim var? 2, 4, 6, 8.
Evet, şu an 71 tane ilmeğim var. Şu noktaya tekrar batıyorum. Bir tane burada da artırma yapacağım. Toplam 72'ye ulaşmamız gerekiyor. Evet, şu anda toplamda 72 tane ilmeğim oldu. Hem burada artırma yapmış olduk, hem burada artırma yapmış olduk. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sıraya geçmek için şöyle batıyorum sıradaki ilmeğe ve kaydırıyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Hemen buraya bir tane ayracımı takıyorum. Şimdi üst sıradayım. Şimdi bulunduğum noktaya hemen bir tane sık iğne yapıyorum. İlk sık iğnemi yapmış bulunmaktayım. Bu araları direkt düz olarak örüyorum. Herhangi artırma eksiltme yapmıyorum. Artırmalarımızı bu kısımlarda yapacağız. Köşelerde yapacağız yine. Şimdi diğer noktaya kadar, bakın şu köşe noktaya kadar aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Köşe noktaya geldiğimde yine artırma yapacağım. Şimdi ben köşe başına kadar bunları yine düz olarak öreyim. Orada görüşelim. Evet, geldim köşe başına. Şimdi yine artırmalarla devam edeceğiz. Bu sırada yine 3 solda 3 sağda toplam 6 tane artırma yapacağız. Yani 72 tane olan ilmeğimiz 78'e ulaşmış olacak. Hemen bakın burada artırmamı yapacağım. İlk ilmeğime çift batıyorum. Bir sonrakine tek batıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir sonrakine tek. İkinci sırada yine örgünün sağ tarafında 3 tane artırma yaptım. Biraz önce çekmiştim ama o kısımda bir hata olmuş. Video çekilmemiş. Yani şunu söyleyeyim. Bir ör, bir artır, bir ör, bir artı yaparak şu kısımdan toplam 3 tane artırma yapmanız lazım. Yani artırma illaki buradan veya buradan yapmanıza gerek yok. Aralıklı olarak bu kısımdan toplam 3 tane artırma yapmanız yeterli. Şimdi şu orta kısmı yine şu köşe başına kadar düz bir şekilde örelim. Orada yine artırma yapacağız. Şu an ikinci sıradayız. Orta kısımlarda artırma olmadığı için bakın her bir ilmeğe birer defa batarak köşeye kadar geliyorum. Evet, şimdi bu uca geldik. Bu uçta da bakın şu ayraç sıra başımıza kadar yine 3 tane artırma yapacağız. İlk artırmamı buradan yapıyorum hemen. Sıradaki ilmeğime çift batıyorum. Birinci artırmam. Sıradakine tek batıyorum. Sıradakine çift batıyorum. İkinci artırmam. Sıradakine tek batıyorum. Sonuncu ilmeğe de yine çift batarak üçüncü artırmamı yapıyorum. İkinci sıranın sonunda şöyle bakın. Şöyle baştan dönüp ayraca kadar olan kısımda saydığımız zaman toplamda 78 tane ilmeğimizin olması gerekiyor. Şöyle diş diş olan ilmeklerden. O zaman ikinci sıramızı tamamlamışız demektir. Şimdi geçiyoruz 3. sıraya. Evet, geçiyoruz 3. sıraya. Hemen sıradaki ilmeğe batıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum ve hemen aynı noktaya ilk sık iğnemi yapıyorum. Ve buraya ayracımı takıyorum. Yine şu aradaki ilmekleri sıra başına kadar olan kısmı düz bir şekilde örüyorum. Şu an 3. artırma sıramızdayız. Zincir çektikten sonraki 3. sıradayız yani. Hemen ara noktaları böyle düz bir şekilde örüyorum. Evet, geldim yine köşe noktaya. Hemen bu noktada ilk artırmamı yapıyorum. Sıradaki bakın ilmeğe çift batıyorum. Bir sonrakine bir tane batıyorum. Bir sonrakine yine çift batıp ikinci artırmamı yapıyorum. Bir sonrakine tek batıyorum. Bir sonrakine yine çift batıp üçüncü artırmamı yapıyorum. Evet, bu tarafta toplamda şu an 3 tane artırma yapmış bulunmaktayız. Şimdi sıra sonuna kadar bakın şu köşe noktaya kadar yine düz öreceğiz. Bu noktada da 3 tane artırmamızı yapacağız ve sıramızı tamamlayacağız. Şimdi ben köşe noktaya kadar düz bir şekilde öreyim. Köşe noktada yine artırmalarla görüşelim.
Şimdi geldik sıra sonundaki artırmaya. Bu köşedeyim. Hemen ilk artırmamı yapıyorum. Sıradaki ilmeğe çift batıyorum. Bir sonrakine tek batıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Bir sonrakine tek batıyorum. Ve son olarak bu kısma tekrar çift batıyorum. Bu sırada da toplamda 6 tane artırmış olduk. Sağdan ve soldan. Aradaki ilmekleri düz ördük ve toplam ilmek sayımız 84 adet. Evet. Şöyle bakın. Toplamda 84 tane ilmeğimiz var. Hemen ayrıcımı çıkarıyorum. Ve sıramı kapatıyorum. Evet. Şimdi geçiyoruz 4. artırma sırasına. Burada da yine 6 tane artırma yapacağız. Artırmayı köşede yapacağımız için şu ara kısmını, şu orta kısmını düz bir şekilde örelim. Şu köşede artırmada görüşelim. Evet, köşeye geldim. Hemen ilk artırmamı yapıyorum. Hemen ilk ilmeğe çift battım. Araya bir tane tek batıyorum. Bir sonrakine hemen çift batıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir sonrakine tek batıyorum. Ve tekrar bir sonrakine çift batarak 3. artırmamı yapıyorum. Şimdi bu kısımdan 3 tane artırma yapmış olduk. Şu orta noktaları düz örüyoruz. Bu köşede tekrar 3 tane artırma yapacağız. O noktaya kadar bütün ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Bu noktada tekrar görüşelim. Geldim köşe noktaya. Hemen ilk artırmamı yapıyorum. Bir tane tek batıyorum. Bir tane daha tek batıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. 2 tane yine tek batıyorum. Bir tane çift batıyorum ve 3. artırmamı yapıyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Kalan ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Şimdi toplamda 90 tane ilmeğimin olması gerekiyor. Hemen bir sayıyorum. Evet, saydım, tam olarak 90 adet ilmeğim var. Hemen son artırma sırasıyla devam ediyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle bir üst sıraya geçiyorum. Son artırma sırasındayım. Bu noktaya hemen ayrıcımı sabitleyeceğim. Şu orta kısmı yine köşe başına kadar düz bir şekilde öreceğim. Köşe başında yine artırmamı yapacağım. Son artırma sırasındayım. Şimdi önce sağdan sonra soldan artırmamı yapacağım. Hemen ilk 2 ilmeğe, hemen ilk ilmeğime çift batıyorum. Bir tanesine tek batıyorum. Bir tanesine daha tek batıyorum. Sonrakine çift batıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Sonrasındaki ilmeğime yine tek batıyorum. Bir sonrakindekine de tek batıyorum. Bir sonrakine yine çift batıyorum. Yani aralarda 2 boşluk bırakarak 2 tek bir çift hesabı. Son artırmamı yaptım. Şimdi şu aradaki ilmekleri bu köşe başına kadar düz bir şekilde örelim. Köşe başında son artırmayla görüşelim. Evet, geldim köşe başına. Şimdi son artırma yapacağım. Hemen sıradaki ilmeğe çift batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir sonrakine tek battım. Bir sonrakine yine tek batıyorum. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 tek bir çift mantığıyla ikinci artırmamı yaptım. Sıradaki 2 tane ilmeğime tek batıyorum. Sıradaki ilmeğime çift batıyorum ve son artırmamı yapmış bulunmaktayım. Yani sıra sonunda geldim. Şu anda toplamda 96 tane ilmeğim mevcut ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Şöyle göstereyim, bakın karşıdan. Şu an 96 tane ilmeğim var. Evet, şimdi bu 96 ilmeği herhangi bir artırma eksiltme yapmadan 3 sıra boyunca sadece her ilmeğe bir defa batarak, yani tek batarak örelim. Daha sonra modelimize geçeceğiz artık. Artırmalarımız bitti. Şimdi direkt model kısmına geçebiliriz. Yine sırayı karıştırmamak adına ayrıcımıza takalım ve 3 sıra artırma eksiltme yapmadan bu 96 ilmeğe sadık kalarak
modelimizi tamamlayalım. Evet, 3 sırada düz bir şekilde ördüm. Artırma eksiltme yapmadım ve bakın böyle bir içe doğru kıvrılma oldu. Şimdi düz tarafı dışta kalacak şekilde şöyle çeviriyorum örgümü. Artık zeminini oluşturmuş olduk. Yani çantamızın tabanını oluşturmuş olduk. Evet, modelimizi kurma zamanı geldi. Bulunduğum noktadan şöyle ilmeğimi biraz uzatıyorum. Başına doluyorum. Bunu bir tane sayıyorum. Batıyorum. 2. Doladım, tekrar battım. 3. Daha sonra hepsini birlikte topluyorum ve sabitliyorum. Ardından bir zincir daha çekiyorum. Başına doluyorum. Hemen aynı noktaya batıyorum. 1. Uzattım ya. Bu 1 sayılıyor. Başına doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Başına doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Tekrar uzatıyorum. Hepsini birlikte topluyorum ve sabitliyorum. Evet, bu şekilde fıstığımı yapıyorum. Şimdi başına doladım. Herhangi bir zincir çekmeden direkt 1-2 tane atlayıp üçüncüsüne batıyorum. Bir tane uzattım. Başına doladım. Tekrar aynı noktaya batıyorum. İkinciyi uzattım. Aynı noktaya batıyorum ve üçüncüyü uzattım. Şimdi hepsini birlikte topluyorum ve sabitliyorum. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Birinciyi uzatıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinciyi uzatıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve üçüncüyü uzatıyorum. Hepsini topluyorum ve sabitliyorum. Bakın bu şekilde fıstıklar yapıyoruz. Bir fıstıktan diğerine geçerken de ikili fıstıklar yapıyoruz ya. Başına doluyorum direkt, arada zincir çekmeden 2 tane atlayıp üçüncüsüne batıyorum. Bakın bir tane uzattım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 3. Daha sonra şu kısmın hepsini birlikte topluyorum. Tekrar sabitliyorum. Arada bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 1, 2, 3. Daha sonra hepsini topluyorum ve sabitliyorum. Evet, bu şekilde fıstıklarımızı yapıyoruz. Model gerçekten çok kolay. Yapımı çok zevkli, basit bir model. Başına doladım, bakın 2 tane atlayıp üçüncüsüne batıyorum. 1, 2, 3. Daha sonra hepsini topluyorum ve sabitliyorum. Evet, bu şekilde fıstıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Diğer sıraya geçerken şu bitişi nasıl yapacağız onu da sizlerle paylaşacağım. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Tostik? Evet, bu arada videoma eşlik eden birisi var. Ne zor şartlarda çalıştığımı görün istedim. İpim bakın elinde. Ben de burada video çekiyorum. Evet, sıramı tamamladım. Bakın bütün fıstıklarımı yaptım. Dönerek şöyle gösterelim. Şimdi geldim sıra sonuna. Sıra sonuna geldiğimde bakın şurada 2 tane zincirli kısım kaldı. Şimdi bulunduğum noktadan direkt bakın son fıstığı yaptıktan sonra ilk başladığım fıstığın şöyle tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şöyle ortaya geliyorum. Yine kaydırıyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Evet. Bu şekilde bitişimizi yapmış olduk. Şöyle yine uzaktan göstereyim. Bakın. Çok güzel oldu duruşu gerçekten.
Şöyle bakın, fıstıklarımızı saydığımızda da 32 adet fıstığımızın olması gerekiyor. Orijinal modelimiz o şekilde. Toplamda şu fıstıklardan, görünen fıstıklardan 32 adet olması gerekiyor. Neden 32 adet olması gerekiyor? Çünkü en üst sıralarda 4'e böleceğiz modelimizi. Modeli böldüğümüzde de tam 4'e bölünen bir sayı olması gerekiyor. Orijinal modelde 32'yi böldüğü için de 32 adet fıstık yaptım. Şimdi geçiyoruz bir üst modele. Üst modelde fıstıklarımızı nereye yapıyoruz? Daha doğrusu bundan sonrası tamamen tekrardan ibaret. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Fıstıklarımızı bu fıstıkların orta kısımlarına yapıyoruz. Yani şu kısımlara, bir zincirli kısımlara yapıyoruz. O yüzden de bulunduğum noktadan şöyle ipimi hemen uzattım. Başına doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 3. Hepsini topluyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Ardından da tekrar bir zincir çekiyorum. Bulunduğum noktaya tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum. Birinci uzatmam. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci uzatmam. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Üçüncü uzatmamı yapıyorum. Hepsini topluyorum. Evet, fıstıkları bu sırada da bir önceki sıradaki fıstıkların tam orta kısımlarını yapıyoruz. Yani V geçişlerimiz olacak. Al canım. Al. İstemiyor musun? Al bak, çok güzel. Evet, bir sonrakine geçiyoruz. Başına doluyorum. Yine bir önceki, bakın, bir sonraki fıstığın tam ortasına batıyorum. İlk uzatmamı yapıyorum. İkinci uzatmamı yapıyorum. Üçüncü uzatmamı yapıyorum. Daha sonra hepsini topluyorum ve sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Ortaya batıyorum. Yine ikinci fıstığımı yapıyorum. 2 ve 3. Ardından da hepsini birlikte toplayıp sabitliyorum. Evet, bir sonraki sırada da bu şekilde fıstıklarımızı yapıyoruz. Tamamen bu fıstıkların içerisine sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Zaten bundan sonrası tamamen tekrardan ibaret. Yani bu sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Ta ki nereye kadar? Modeli böldüğümüz kısma kadar. Şimdi ben bu sırayı da bir tamamlayayım. Bir üst sıraya geçişimizi de yapalım. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet, şimdi ben ikinci sıranın da sonuna geldim. Burada da bitişi göstermek istiyorum. Bundan sonrası zaten tekrardan ibaret. Şöyle ilk yaptığım fıstığın, yakınlaştıralım, ortasına batıyorum. İlmeğimi direkt kaydırıyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Bu şekilde ikinci sıramı bitirmiş bulunmaktayım. Şöyle bir genel görünümüne bakalım. Gayet güzel. Biz şu an 2 sıra fıstık yapmış bulunmaktayız. Bu şekilde 9 sıra fıstık olması gerekiyor. Modelimiz o şekilde. Şimdi 9 sıra fıstığımızı tamamlayalım. Aynı mantıkla devam ederek. Daha sonra 4'e böleceğiz ve diğer detaylarını yapacağız. Şimdi bu 9 sıramızı tamamlayıp dönelim.